Aradığın şey kütüphanede saklı diye bir kitap dinliyorum son zamanlarda. Aslında kitapçıdan satın almıştım okumak için ama bir türlü fırsatını bulup da okuyamadım. Derslerdi, işte vize ödevleriydi, oydu buydu derken çok da okumak istiyorum, merak ediyorum ve sesli halini bulunca İstanbul trafiğinde yapılabilecek en güzel şey kitap dinlemek olduğu için aradığın şey kütüphanede saklı kitabını dinlemeye başladım. Sevgiyle tavsiye etmek istedim. Bugün böyle bir kitap önerisiyle başladım. 2 tane kıymetli konuğum var. Çok güzel şeyler konuşacağız ama bir cümlenin peşinden gideceğiz. Edip Cansever. Siz Edip Cansever'i bulduğunuz her yerde peşinden gidin efendim. Tekrarı yoktur bazı şeylerin. Hayat gibi, aşk gibi, ömür gibi diyor Edip Cansever. Ben de katılıyorum. Hiçbir şeyin tekrarı yok. Bugünün, bu anın, bir dakika öncenin tekrarı yok. Biriciksiniz. Bunun tekrarı yok. Hakkını verin. Hemen konuklarımı anons etmek isterim. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Pınar Yalçın Bahat ve oyuncu Fatih Gühan konuğum. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Sizi gördük daha iyi olduk Ben efendim. de çok mutlu oldum. Hoş geldiniz. Merhabalar. Tabii sizi sevenler şimdi ekran başında gördü. Mutlak ve mutlak çok mutlu oldular diye düşünüyorum. Sağ olun. Allah, Çok teşekkür ederim. özür dilerim. İkinci Hemen nazarımız da peçete. çıktı. İkinci nazarımız da çıktı. Mikrofondan bir nazar çıkmıştı. Çok güzel oldu. Kısmetimiz Ben bir taştı. peçete Evet, sağ alabilirim. olun. Durucuğum burada. O şimdi bana hemen peçete getirir. Orayı hallediveririz. Elinizden su içmiş de olduk. Şifa olsun. Sağ olun. Şifa olsun, bereket taştı. Ben su Evet. severim. Yani su temizliktir, şifadır. Taşınca da berekettir bir yandan. mi? Önemserim yani. Fatih Beyciğim nasılsınız? Vallahi bir inceden küçük heyecanlıyım karşınızda Gerçekten olmaktan. mi? Evet, bunu hemen itiraf edersem çok rahatlayacağım. Hafif Yaşasın. heyecanlıyım. Tamam. Çok mutluyum burada olduğum için, sizinle tanıştığım için. Teşekkür Çok ederim. severek takip ettiğim, sürekli denk Çok geldiğim bir zarifsiniz. yerde olmaktan mutluyum. Sağ olun. Kaçıncı sezon Kızılcık 4 Şerbeti'nde? galiba yıllardır bir televizyon efsanesi olarak devam ediyor. Onun koşturması var. İşte arada böyle sizlerin yanına geldikçe de mutlu oluyorum. Çok Koşturmaya zarifsin. devam ediyorum. Teşekkür Sağ olun. ederim. İlk Estağfurullah. bölümden beri varsın değil mi? Yok, ben Kaçıncı çok bölümde girdin? ben böyle arada girip çıkıyorum. Kızılca bir gelip bir gidenlerdenim. Geçen sezon bir vardım, bir 13-15 bölüm. Sonra bir hikayemiz bitti, gittik derken ben başka bir işin içindeydim böyle Urfa taraflarında. Ha. Telefon geldi, yeniden gelsen ne güzel olur falan diye. Benim de çok sevdiğim, çok mutlu olduğum bir iş. Dedim koşa koşa gelirim. 3-4 bölüm diye geldim. Sezonun sonunu gördük. Gerisi ya nasip. Efendim Pınar Hanımcığım hoş geldiniz, sefalar bulduk. getirdiniz. Perimenopoz mu, piremenopoz mu? Şu anda daha çok konuştuğumuz aslında perimenopoz. Yani Perimenopoz. o yaklaştı, bir şeyler değişti dediğimiz. Hep kafamız çok karışıyor. Herkes bunu soruyor. Peride miyim, pirede miyim? Ama şöyle diyebiliriz. 40'ından sonra herkes pirede. Bu kafada olabilir. Hani 40'ından sonra yaklaşıyor. Çünkü ülke ortalamamız aşağı yukarı 47-48. Dünya ortalaması ile benzer şekilde ama o farklılıkları fark ettiğimiz dönem perimenopoz oluyor daha çok. Piremenopoz 40'tan sonra bir kadının girdiği süreç. Perimenopoz tam olarak ne oluyor ve ne kadar sürüyor? Peri aslında tam Latinceden geliyor, etrafında, yani artık menopozun etrafında dolaşmaya başladık. Uykular bozuldu. Mendil kapmaca oynuyorum. Yağ satarım, bal satarım. Ben oyum. Perimenopozdayım ve yağ satarım. Hani daire olursun ve etrafında dolaşırsın. O mendili atarsın, koşarsın, kovalarsın. Aynen Tam öyle. oradayım ben. Aynen öyle ama keşke her perimenopoz sizin gibi böyle şahane olsa bu arada. Estağfurullah, çok teşekkür Ama yapılacak ederim. çok şey var. Bizde aslında en büyük sorunumuz, bizde menopoz kötü kodlanmış bir durumda. Evet. Kadınlığın bitişi. Bu Değil. şekilde değil. Uzak Doğu'da diyor ki kadının bilgelik çağı başlıyor diyor. Evet. Bence tam olarak karşılığı bu. O yüzden o kodlamaları değiştirmek lazım ama tam sizin ve sizden önceki nesil bunu değiştiriyor. Menopozu artık dünyada konuşuluyor Evet. ve şey deniyor. Bir dakika, biz kıymetliyiz, değerliyiz. Bunu nasıl daha iyi yaşarız? O yüzden şu anda buradayız ve bunu konuşuyoruz. Bence bu çok kıymetli. Tabii erkeklere de çok iş düşüyor bu arada. Sana çok uzak şeyler bunlar. Yani sevgilin dahi olsa sana yaş olarak uzak. Anneciğim var. Anneciğim Evet, var. O yüzden ondan. daha şey oluyorsun, heyecanlı. Yani mesela sinirim daha bir sinir. Heyecanım daha bir heyecan. Böyle duygularımı daha Daha üst üstte. yaşıyorum. İşte mutluluğum daha bir mutluluk. Değişik bir böyle hiper diyeyim ona. Bir hiper hal var. Anneciğim ondan çabuk sinirlenmeye başladı Gibi. herhalde. Bu ara pek tahammülü yok telefona. Evet. Bir de çok uzun böyle bir coşkulu anlatıyor falan. Ondan o zaman. Tam bu. Fatih'ciğim Buyurunuz harika efendim. şeyler yapıyorsun.
Her şeyden önce yani evet dizilerde tanındım. Ben buradan ekmeğimi yerim, buradan da devam ederimcilerden değilsin. Bunun için seni tebrik ederim. Estağfurullah, çok Hemen teşekkür ederim. tiyatro oyununa gelmek istiyorum. Tiyatroyla başlamak istiyorum. Ben de bilgiyi bulmak istiyorum buradan sen anlatırken. Valla efendim, yani tiyatro, ben zaten tiyatro okudum. Evet. Birçok oyuncu gibi tiyatroyu çok, ne diyeyim, sevdayla, aşkla yaptığımız sanat Aynen. dallarından birisi. Tutkun olduğum bir iş. Aynen. Bir kendi çapımda küçük böyle bir tiyatrom yok. Yeri yurdu olmayan, nerede sahne orada oyun bir tiyatrom var. Kendi yazdığım bir çocuk oyunum var. Oynamaktan müthiş keyif aldığım. Tek kişilik bir oyun Tek ve sen kişilik. yazdın. Ben yazdım, tek başıma oynuyorum. Şimdi tabii yoğunluğun yüzünden şu anda oynayamıyorsun ama bu çok kıymetli olduğu için buradan başlamak istedim. Çok sağ olun. Anlatır mısın? Ya ben hem yetişkin oyunları da yapıyorum ama ben böyle bir çocuk tiyatrosuna meftun oldum bir anda. Çok sevdim, aşık oldum. Bir de çocuklarla sahnede bir şey paylaşmak bana çok iyi geldi. Çünkü onlar asla yalan söylemiyor. Yani kötüysen, gerçekten berbat oynuyorsan Gidiyor. çocuk gidiyor, sıkıldım diyor. Ya da onu tırnak içinde aptal ahmak yerine koymana asla izin vermiyor. Diyor ki, orada elma görmüyor musun filan diyor. Tabii. Bu çok güzel bir sınav. Onların masumiyeti, duyguları bana çok iyi geliyor. Yazdım, çizdim, işte hocalarım sağ olsun. Hayaller yardım. gerçektir. Evet. Ne güzel isim. Ya hikayesini anlatmayı çok Lütfen. isterim. Bizim Kuzguncuk'tayım ben, oralarda Ne yaşıyorum. güzel ya. Değil mi? Bir gün buyurun gelin İstanbul'da lütfen. en sevdiğim yerlerden biri olabilir Kuzguncuk. Benim de ya, görür görmez çok Çok heyecanlandım. güzel. Ta ekmek teknesinden beri böyle şok oldum görünce. Orada bir kafe vardı sağ olsun, o da telif filan istemedi. İsmi Hayaller Gerçektir. Kız arkadaşımla böyle bir geçiyoruz. O dedi ki ay ne kadar güzel, burada fotoğraf çekeyim filan. Hayaller gerçek, çok mu yaratıcı filan. Böyle küstahça bir şov yaptım ben de, tamam mı? Ya her hayalde gerçek olmuyor işte canım benim, biraz da gerçekçi olmak lazım filan. Ah erkek. Sonra biz bir hafif böyle bir tartıştık. Tatlış böyle bir uzaklaşma oldu, bana kızdı falan. O olaydan değil ama sonra bir şekilde gönlünü almam lazım. Kahroluyorum, aşkımdan ölüyorum falan. Allah'ım bu oyunun ismini ne koyayım ne koyayım? Hayaller gerçektir olmalı bu Ben diye. böyle bir şey Evet. duymadım. Sevgiliyle devam mı? Tabii o oyunun premierini bir döndüm böyle gelmiş. Dedim ki Yes! Allah'ım hayaller gerçek, Becerdim. başardım. Hayaller gerçekmiş. Evet. Finali de öyle bitiyor. Bir şeyi gerçekten çok ister ve onun için çok çalışırsanız bütün dünya o şeyi gerçekleştirmek için el birliği yapar. Çünkü hayaller gerçektir diye. Böyle bir oyun, işte 150'yi falan geçti. Çok güzel. Fırsat buldukça her yerde oynamaya çalışıyorum. Çoğu zaman bir beklentim olmadan çocukların olduğu her yerde buradan hani duyuru olsun, davet etmek Ya. isteyen olursa, vaktimiz müsait olur, Allah izin verirse koşa koşa gelirim. Yeter ki çocuklar olsun, bir şeye faydası olsun, bu oyunu oynayayım. Seve seve koşar gelirim. Böyle işte mutlu oluyorum. Ne Fayda tatlısın. sağlamaya çalışıyorum. Bu bana çok iyi geliyor. İyi ki var çocuklar. Ay iyi ki sevgilin var her şeyden O ya, önce. o. Yani bu çok önemli bir şey bence ve iyi ki de İnşallah. sen sevgiline böyle bir aşk duymuşsun. İşte bak şunu söylüyorum, aşk insana her şeyi yaptırıyor. İstersen üretmene sağlıyor, istersen fayda sağlıyor. Sadece bir kadına ya da bir erkeğe duyduğun aşk değil bu, seni besliyor. Ve bak neler yaratıyor insanın hayatında. Ya o Çok kıymetli bir o şey. güçlü bir şey, çok kıymetli bir şey. Onun desteği olunca bir de o kaybetme korkusuyla falan bir Evet, telaşla güzel falan. olmuş. Ben çok aşıkmışım Allah'ım. İnsan bazen kaybetmeye yakınlaşınca farkına varıyor ya. Yani o duyguyla herhalde canhıraş çıktı. Ya kaynağı da güzel, böyle tatlı aşk olunca kaynağı da iyi gitti çok şükür. 150. oyunu devirdi Daha işte. nice Nice. 150'ler İnşallah. olsun, nice nesiller büyütsün. İnşallah, keşke. Menopoz deyince hep aklımıza sadece sıcak basması geliyor. Menopoz, şimdi mesela terliyorum hemen diyorlar ki menopoz musun? Yok terledim sadece menopoz değilim. Niye biz sıcak basmasıyla menopozu bu kadar birleştirdik? Gerçekten en önemli şey bu mu? Duygu konuştuk, hormon konuştuk daha başında. Ama bir uzman olarak sizden bunları duymak isterim. Bize de kadınlar geldiğinde Ceyda Hanım diyorlar ki ben galiba menopoza giriyorum. Neden? Ateş basmaya başladı çünkü. Ama bu çok basit çünkü mesela herhangi bir arama motoruna da girin. Menopoz ve kadın yazın ilk karşınıza çıkan görseldir. Terler içinde bir kadın. Ama tabii ki ilk bulgusu bu değil ya da bazı kadınlar bunu yaşamayabiliyor. Sorun mu diye de sorabiliyorlar. Ama aslında mesela menopozun ilk bulgusudur uyku bozukluğu. Şimdi Ha, çok stresli tabii. bir hayat sürüyoruz. Hepimizin Tabii. uykuları bozulabiliyor ama biraz daha zor uyanıyoruz. Gecenin bir yarısı bir anda uyanıyoruz. Hiç bağdaştırmadığımız hazımsızlık sorunlarımız oluyor aslında. Çünkü bizim pankreatik enzimimiz azalıyor. Yani ya sabah böyle ne güzel dümdüz bir karınla uyandım. Akşam ne yersem yiyeyim o karnım Şişti. kocaman oluyor. Aslında bu tamamen fizyolojik bir süreç. Yani vücudumuzun getirdikleri.
Ama ateş basmaları gelene kadar da aslında adetlerimiz bozulabiliyor. Bir de tabii şey var değil mi? Hamilelikte olan bu beyin sisi meselesi. Hamilelikte çok güzel bir uzmanımızla konuşmuştuk onu da. Hamileliği güzel yaşayabilmek için o beyin sisi. Tabii. Hani her şeyden bir çekil, yaşa ya o karnının içindeki güzel yavrunu. Kimseyle uğraşma, bir o konforlu alanı yaşa hayatında 9 ay yaşayacaksın, bir kere yaşayacaksın sağlıkla nasip etsin herkese. Menopozda da böyle bir şey var mı? Beyin sisi aslında şu an pek çoğumuzda var. Aslında bu kısım da çok karışıyor. Yani işte beyin sisim unutuyorum, en basit isimleri unutuyorum, kelimeleri unutuyorum. Klasiktir işte B12 eksikliğin mi var diye klasik sorulur. Ama aslında şu an en büyük sebebi Ceyda Hanım aşırı stres. Tabii. Kortizol, yani hep konuşuyoruz, östrojen, progesteron diyoruz ama kortizolün kendisi aslında bir başlı başına hormon ve vücudumuz buna hep maruz kalıyor. Menopoza girerken östrojeniniz de düşüyor. O Tabii. zaman da düşünce ne oluyor? Daha açık hale geliyorsunuz. O yüzden beyin sisi, yani sabah kalkıyorum bir türlü kafamı toplayamıyorum diyor. Çok net cümle, yani o beyin sisi kelimesi çok net geliyor. Ama hani bu sadece hormon değil, yediğimizden, içtiğimizden, her şeyden etkileniyor maalesef. Benim de mesela ben iddialı plan program yapan bir yapıya sahibim. Bakmam gereken ya da kontrol etmekle yükümlü olduğum alanlara yeterim. Son bir aydır şey oluyorum, soru soruyorlar. Bu böyle bilgisayar durur ya, telefonda kilitlenir bazen. Öyle bir şey oluyor, boşalıyor suratım böyle sıfır. Bak, evet öyle bir şey var. Bana bir dakika verir misin? Ben bunu bir düşüneyim, bir taşları yerine koyayım. Şu an hatırlayamıyorum o tam olarak neydi. Onu ne zamana planlamıştım durumu var ve ne yaptım? Defter. Yani zaten ajandayla yaşıyordum. Daha çok ajandayla yaşamaya başladım. Her şeyi yazıyorum şimdi. En güzeli. Çünkü unutuyorum. Söylediklerini de açıyorum o sayfayı. Evet onu öyle düşünmüşüm, o öyle olacakmış diyorum. Çünkü özgüven de eksilebilir böyle bir şeyde. Ne oluyor ya, Evet benim ya. performansım mı düştü? Yaş geldi 50'ye, ne oluyor yani şimdi? Duygusu yaşamamak için kendimi güvenli alana çektim aslında. Bu iyi bir şey oluyor gibi. Aslında düşünsenize 45'inden sonra hepimiz o kariyerimizde de en istediğimiz yerlerdeyiz. Evet. Ve en üst seviyede yönetici bir şekilde hayatımızda da yöneticiyiz, iş hayatımızda da yöneticiyiz ve bir şeyler bir anda sizden beklenirken durmaya başlıyorsunuz. Aslında yazmak çok güzel. Yani Çok. yazmanın hem terapi olduğunu da biliyoruz ama %100. yazarken kortizolünüz de azalıyor. Tamam, ben bunu yazdım, unutabilirime geliyorsunuz aslında ve eminim yazdıklarınızın çoğu da aklınızda kalıyordur aslında farkında olmadan. Evet ama kendimi iyi hissediyorum. Kesinlikle. Fatih, sen de çok güzel yazıyorsun. Yazma deyince hemen oraya Aa, dönmek ne istiyorum. güzel bağladınız. Hiç hazır Olay bu. İnanılmazsınız. Buyurun Sen de efendim. çok güzel şeyler. Yani çocuk oyununu yazmanın dışında yazdığını da biliyorum ve seni onun da motive ettiğini biliyorum. Bundan da bahsedelim Sağ istiyorum. olun. Valla elimden geldiği kadar ben üniversiteden beri bir şeyler karalamayı çok seviyordum. Dediğiniz gibi aslında bir terapi niyetine de geçiyor. Hatta dediğiniz şeyi sağlayınca ben de çok rahatladım. Hayatım bir düzene girdi, yani sadece onun için değil, yazarak disiplinli bir şekilde çalışmak. Oyunlar yazıyorum, küçük hikayeler yazıyorum. Ne güzel. Kendim için yapıyorum aslında çoğu zaman bunu. Bazen birçoğumuzun böyle söyleyemediği, içinde biriken şeyler oluyor. Gerçekten yazmak, kaleme dökmek, çala kalem girişmek, her şeyde söylemek zorunda değiliz. O insana bir iyi geliyor. İlla orada olması da gerekmiyor. Kaldırıp atabiliyoruz. Benim de böyle arada hikayelerim, oyunlarım, bir şeylerim var. Bir hobi olarak çok iddialı olmadan azıcık elim kalem tutuyor diyebilirim.